Amerika'dan herkese selamlar. Bugün Washington'da tarihe geçen bir haftayı geride bırakıyoruz. Sizinle bu uzun analiz videosunda bu hafta yaşanılan 4 önemli haberi birlikte analiz edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Başkan Donald Trump'ın kongrede yaptığı birliğin durumu olarak çevrilen State of the Union konuşması tam 1 saat 48 dakika sürdü. Amerika'da kayıtlara geçen en uzun yıllık kongre hitabı konuşması oldu bu. Ancak bu bir gövde gösterisi miydi yoksa derinleşen bir kutuplaşmanın gösterimi miydi? Başkan kürsüdeyken arkadaki salonda yaşananlar sadece bir siyasi gelenek değil, adeta mevcut rejimle muhalefet arasında bir güç savaşı izledik. Demokrat ve Cumhuriyetçi sandalyelerin arasında birlikte kaynaşan birkaç vekil göremedik. Aksine iki ayrı Amerika duruş izlenimi hakimdi. Konuşmanın ana ekseni yine önce Amerika First doktrini ve göç, güvenlik, ekonomi reformlarıyla doluydu konuşma. Ancak prompter dışına çıkıldığında özellikle başkanın demokrat vekillere doğru hitap etmesi o anlarda tansiyon adeta zirve yaptı. Başkan Trump'ın tam 8 savaşı bitirdim diyerek başarılarını sıralarken muhalefet sıralarından birkaç gülüş duydu ve dönüp bu insanlar hasta diyerek salonda uğultulara neden oldu. Öte yandan da demokrat saflarda yer alan vekil İlhan Omar zaman zaman ayağa kalktı ve Trump'ın göç politikalarını kastettiği sırada "You are killing Americans" yani Amerikalıları öldürdün diye birkaç kez seslendi ona ve gecenin en sert kırılma anlarından biri bu diyebiliriz. Bu karşılıklı suçlamalar Washington'daki siyasi nezaketin yerini artık doğrudan ve sert bir sokak siyasetine bıraktığını gösteren tarihi birkaç kare olarak kayıtlara geçti ve bazı demokratların salondan çıkması anı ise haftanın en tartışmalı görselleri arasına girdi diyebilirim. Baskın tarife politikaları, sınırlarla ilgili alınan kararlar ya da vergi bağımsızlığı gibi başlıklarda bir taraf için kaos, diğer taraf için kurtarıcı çözüm. Virginia valisi demokratlar adına verdiği resmi yanıtta yönetimin ekonomi ve sağlık politikalarını sadece halktan kopuk değil, aynı zamanda orta sınıfı tasfiye edecek program olarak nitelendiriyor. Vali özellikle tarife enflasyonu kavramı üzerinde durarak gümrük vergilerinin doğrudan Amerikalı tüketicinin mutfağına ek vergi olarak, ek maliyet olarak yansıdığını ve bunun bir gizli vergi olduğunu savundu. Sağlık politikalarındaysa federal sağlık yardımlarının kısıtlanması ve ilaç fiyatlarındaki kontrolün gevşetilmesinin milyonlarca dar gelirliyi seçeneksiz bir çaresizliğe iteceğini vurguladı. Valinin konuşmasındaki en dikkat çekici nokta ise şu: yönetimin ekonomik zafer olarak sunduğu rakamların sokaktaki gerçeklikle örtüşmediğini, asıl krizin zenginleşen borsa değil, boşalan buzdolapları olduğunu ifade etti ve bu yanıt demokratların 2026 stratejisinde ekonomik adalet ve erişilebilir sağlık hizmeti başlıklarını ana bayrak yapacağının en net işareti oldu. Hukukçular bu konuşmanın süresinden çok başkanın ifadeleriyle yüksek mahkemeye verdiği üstü kapalı mesajlara dikkat çekiyorlar. Başkan özellikle gümrük tarifeleri ve sınır güvenliği gibi konularda yürütmenin yetkisinin alt mahkemelerce durdurulmasına sert tepki gösterdi. Bu kısıtlamaları bir anayasal darbe değil, aksine halkın seçtiği iradeye karşı bir yargı vesayeti olarak nitelendiriyor. Özellikle Chevron doktrinini son dönemdeki tartışmalı iptaline atıfta bulunarak mahkemelerin uzman bürokratlar ve yürütme organı yerine karar vermesinin devlet işleyişini felç ettiğini savunuyor. Başkanın eğer kongreyle ortak karar alıyorsak hiçbir atanmış hakim bu iradenin önüne geçemez vurgusu yüksek mahkemeye hizaya gelme çağrısı olarak yorumlanabilir. Birçok anayasa hukukçusuna göre bu çıkış önümüzdeki dönemde yürütme yetkisini genişletecek radikal bir anayasal düzenlemenin veya mahkeme yapısını değiştirecek bir hamlenin ön habercisi olabilir mi diye de akıllara gelen soru işaretini dillendiriyorlar. Aynı zamanda CNN'in canlı analizlerini izlediğinizde de bu uzun sodu 2026 senelik seçim kampanyasının fiili başlangıcı olarak da değerlendiriyorlar diyebiliriz. Asıl soru bu kadar uzun bir konuşma orta sınıf ve genç seçmenlerde karar verme etkisi mi yaratıyor yoksa kutuplaşmayı daha da mı körüklüyor? Nova analizcilerine göre 18-34 yaş grubunda rekor uzunluk algısının politik mesajı daha da zayıflattığını,
Daha yaşlı seçmenlerde ise nostaljik ve kurtarıcı liderlik imajı yarattığını gösteriyor. Yani çoğu ülkede olduğu gibi Amerika'da da bu genç ve yaşlı vatandaşların oy vermedeki zıtlığını görebiliriz aslında. Özellikle Trump konuşmasında Amerika'nın altın çağını başlattığını, ekonomiyi iyileştireceğini, orduyu güçlendireceğini ve dünyada Amerika saygınlığını yeniden tesis edeceğini savunan oldukça iddialı ve rekor süreli bir hitap gerçekleştirdi diye özetleyebiliriz. Bir diğer analiz edeceğim haberimde Jeffrey Epstein davası. Kayıp sayfalar ve Clinton'ın ifadelerinden oluşuyor. Gelelim haftanın en ağır dosyasına, Jeffrey Epstein davasına. Amerika Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak 2026'da yayımladığı 3 milyondan fazla sayfalık belge setinde bazı istihbarat ve FBI mülakat notlarının eksikliğine dair iddialar gündeme geldi. New York Times ile NPR'ın ortak incelemesi tam 53 sayfanın sistemde kayıp görünmesini veya gizlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu 53 sayfanın ortak özelliği ise özellikle Trump'la doğrudan bağlantı kurduğu öne sürülen ifadeler, uçak kayıtları ve bazı yüksek profilli ziyaretçi listelerinin içermesinden kaynaklanıyor. Washington'da bu durumun bir hafıza kaybı değil, bir hafıza silme olduğuna dair suçlamalar da gündeme geliyor. Özellikle Kamu Denetim Komitesi'nden demokratlar bazı FBI mülakatlarının hukuka aykırı biçimde gizlenmiş olabileceğini ileri sürüyorlar. Bir yandan da bu hafta skandalın Clinton cephesinde bir gelişme yaşandı. Hillary Clinton, Epstein bağlantıları ve Ghislaine Maxwell davasıyla ilgili yeminli ifade vermek üzere mahkemeye çağrılmış durumda. Şu an videoyu Perşembe günü çekiyorum fakat Cuma günü ise Bill Clinton ifade vermesi Amerika basınında 10 yıllardır beklenen hesaplaşma manşetleriyle şimdiden yankı bulmaya başladı diyebilirim. Epstein davaları ile ilgili Chappaqoua'da protestolar devam ederken New York Times ve Washington Post gibi mecralar mahkemeye sunulan yeni delillerin sadece isimlerden ibaret olmadığının altını çiziyorlar. Sistematik bir koruma kalkanının çatladığını yazıyor. Dosyadaki adıyla Lolita Express uçuş kayıpları, revize edilen konuk listeleri ve özellikle o kayıp olduğu öne sürülen 53 sayfa Amerikan siyasetinin her iki kanatının da bir anda sarsmayı başardı. Özellikle sosyal medya ve alternatif medya kanallarında bu belgelerin tesadüfen eksik olamayacağını, bunun elitleri korumaya yönelik bir bürokratik duvar olduğu iddiaları geniş kitleler tarafından şimdiden sahiplenildi. Amerika'da bu şeffaflık krizi kapalı kapı siyasetini ve hukukun gücü elinde bulunduranlara karşı neden bu kadar yavaş ilerlediği tartışmalarını deyim yerinde ise yeniden alevlendirdi. Analistler bu davanın sonucunun 2026 seçimlerinde seçmenin adalet ve şeffaflık arayışında belirleyici bir rol oynayacağını vurguluyor. Bir yandan da Amerika'da belgeler yanlışlıkla kaybolurken Avrupa'da ise kelimenin tam anlamıyla siyasi bir temizlik operasyonu yaşanıyor. İngiltere'de Prens Andrew tutuklanmayla karşı karşıya, dönemin bazı Yargıtay eski üyeleriyle yüksek düzey devlet kişileri, hukukçuların hedefinde resmen. Eski Büyükelçi Peter Mandelson da görevinden ayrıldı. Eski başkanlardan tutun da seçkin diplomatlara kadar görüşüleceği, Norveç'te ise eski başbakan dışındaki bazı üst düzey isimlerin evlerine Adalet Bakanlığı tarafından baskınlar gerçekleştiriliyor. Bu da Epstein şebekesinin Avrupa çapında bir kara defteri olduğu söylemlerini destekliyor açıkçası. Ve bu belgelerin hem Amerikan siyasetini hem Avrupa elitlerini aynı anda saran küresel bir şantaj ağı olduğu da iddia ediliyor. Dünyanın gözü şu an Cenevre'de. Amerika ve İran arasındaki nükleer müzakerelerde diplomatik denge pamuk ipliğine her zamankinden daha yakın. Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen 3. tur görüşmelerde Trump yönetiminin maksimum baskı stratejisi tüm ağırlığıyla hissediliyor. Masadaki en büyük gerilim noktası Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un dile getirdiği herhangi bir bitiş tarihi olmayan süresiz kısıtlama talebi. Amerika'da daha önceki anlaşmaların aksine İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların 10 veya 15 yıl değil sonsuza kadar geçerli olmasını şart koşuyor. İran ise nükleer enerjiyi tıbbi ve sivil alanlarda kullanma hakkında taviz vermemekte direniyor. Masada şu an %60 saflıkta üretilmiş 440 kilogramlık devasa bir uranyum stoğu var. Diplomatlar bu miktarın nükleer silah işi için kritik seviyede olduğunu belirtiyor. Taraflar birbirine sunduğu müzakereyi tıkayan dayatmacı teklifler sunuyor ve görüşmeleri çıkmaza sürüklüyor şu an itibariyle.
Bir yandan pazarlıklar sürerken diplomasi masasının arkasındaki askeri sopa da hiç olmadığı kadar görünür durumda. Trump SOTA konuşmasında istihbarat raporlarına dayandırdığı çok spesifik bir uyarıda bulunuyor. İran halihazırda Avrupa'yı ve deniz aşırı üslerimize vurabilecek füzelere sahip. Ancak asıl tehlike çok yakında Amerika Birleşik Devletleri ana karasına ulaşabilecek füzeler üzerinde çalışmaları diyor. Başkan geçen yılki Midnight Hammer operasyonuyla İran'ın nükleer kapasitesinin yerle bir edildiğini hatırlatarak Tahran'ın bu yıkıma rağmen sinsi hırslarından vazgeçmediğini iddia ediyor açıkçası. Kürsüden dünyaya ilan ettiği o kırmızı çizgi ise oldukça netti. Onlarla müzakere ediyoruz, bir anlaşma istiyorlar ama henüz o gizli kelimeleri duymadık. Asla nükleer silahımız olmayacak. Ben başkan olduğum sürece dünyanın bir numaralı terör sponsoru olan bu rejimin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim sözlerini kullandı. Trump'ın bu sözleri sarf ederken salondaki iki partiden de vekillerin ayağa kalkarak alkışlaması nükleer silahsızlanma konusunda Washington'daki nadir birlik anlarından biri açıkçası. Ancak Pentagon'un bölgeye 2 uçak gemisi saldırı grubu daha sevk etmesi ve 1 trilyon dolarlık dev savunma bütçesiyle orduyu yeniden yapılandırma sözü vermesi diplomasinin her an yerini ciddi bir şiddet tehdidine bırakabileceğini kanıtlıyor. Ki küresel etkisi nedir bu yaşananların? Cenevre'den çıkacak her kelime dünya enerjisi piyasalarını sarsmaya devam edecek. Hürmüz Boğazı'nın olası bir gerilimde kapatılma riskinin devam etmesi, Brent petrol fiyatlarını şimdiden yukarı yönlü tetiklemeye başladı. Wall Street Journal ve Reuters nükleer müzakerelerdeki belirsizliğin 2026'nın enerji enflasyonunu, küresel finansal istikrarını belirleyecek ana faktör olduğunu yazıyor. Masadan uzlaşma yerine bir çatışma sinyali çıkması, dünya borsalarında kara bir hafta yaşanması riskini her an sıcak tutuyor diyelim. Ve son başlığımız Trump yönetiminin göçmenlik politikasındaki büyük darbesi. Massachusetts Boston'daki federal yargıç Brian Murphy, Trump'ın 3. ülkelere hızlı deport politikasını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Bu politika göçmenleri kendi ülkeleri yerine hiçbir bağları bulunmayan ve güvenlik riski taşıyan 3. ülkelere, özellikle Güney Sudan ve Libya gibi bölgelere haber vermeden göndermeyi hedefliyordu. Yargıç Murphy tam 110 sayfalık gerekçeli kararında bu uygulamanın uluslararası sığınma hukukuna ve Amerikan Anayasası'ndaki adil yargılanma hakkına doğrudan bir saldırı olduğunu belirtti. Yargıç bu kabul edilemez ve yasa dışı diyerek göçmenlere yönelik sınır dışı işlemlerinde bildirim ve itiraz hakkını zorunlu kıldı. Bu karar İç Güvenlik Bakanlığı'nın Mart ayından bu yana yürüttüğü, Yüksek Mahkemenin daha önce 2 kez müdahale ettiği o tartışmalı kuralı tamamen yok edecek cinste. Beyaz Saray karara karşı vakit kaybetmeden temiz sürecini başlattı. İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Biden yönetiminden devralınan sınır kaosunu temizliyoruz. Bu ulusal güvenlik için anayasal hakkımız diyerek sert bir savunma yaptı. Ancak göçmen hakları savunucuları için bu bir zafer ilanı denilebilir. Sadece bu kararla bile hali hazırda Cibuti'de zorla tutulan en az 8 göçmenin kaderi değişebilir. Binlerce göçmen ise hukuksuz bir şekilde bilinmeze gönderilmekten kurtulabilir açıkçası. O yüzden çok büyük bir karar. Boston sokaklarında protestolar veya kutlamalar birbirine karışmış durumda. Ipsos'un son anketi de halkın nabzını tutuyor ve Amerikalıların %62'si göçmenlerin hiç bilmedikleri ülkelere gönderilmesi aşırı ve insani değerlere aykırı bulunuyor. Bu yargı darbesi Trump'ın SOTA konuşmasındaki sınırları ne pahası olursa olsun temizle vaadini tam anlamıyla bir yargı duvarına çarptırmış durumda şu anlık. Şimdi tüm gözler davanın son durağı olan Yüksek Mahkeme'de. Hukuk mu yoksa yürütme iradesi mi kazanacak? İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz açıkçası. Bugün sizinle birlikte Epstein dosyasındaki kayıp sayfalardan bahsettik. Nükleer müzakerelere ve bu çarpıcı deport kararlarına kadar gördüğümüz tek bir gerçek var. Her şey şeffaflık, güvenlik ve adalet üçgeninde düğümleniyor ve bu her ülke için geçerli durumda. Bu hafta bir kez daha anladık ki Amerikan siyaseti artık sadece sandıklarda değil, mahkeme salonlarında ve manşetlerde şekillenecek ve gelişmeleri sizin için Amerikan basından takip etmeye devam edeceğim. Eğer kanalıma abone olmadıysanız ve bu tarz içerikleri sevdiğiniz için önünüze düştüyse kanalıma abone olmayı, like atmayı ve lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki haftada yeni analizle görüşmek üzere.